Evren Devrim Zelyut. İşler karışıyor doları, enflasyonu tutmak imkansız dedi ve şöyle bir konuşma yaptı. Bazı okurlarım ve akademisyenler bana sitem ediyor, neden sürekli dolardan bahsediyorsun? Nasıl bahsetmeyeyim? Adalet ve Kalkınma Partisi, ekonomi modelinin özü ne yazık ki dolar. Değerli dostlarım, Evren Devrim Zelyut'un dolarda Rus fırtınası konuşmasını, videonun sonunda verdik önemli bilgileri aktardığı için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Evren Devrim Zelyut, üretim yapmak için dış girdi bağına muhtaçsanız, kurun seviyesi ülkedeki enflasyonu belirleyen ana gösterge oluyor. Bu nedenle bozuk plak gibi dolar diyoruz. Zaten yapılanlara bakarsanız hükümet de doları sakin tutmak için çalışıyor. Eğer ekonomi yönetimi verimlilik artışı, yüksek teknoloji içeren mal üretimi, reformlar, stratejik sektörel planlamaya dair işler yapsaydı inanın bu köşede onları da yazar doğru uygulamaları göstermeye çalışırdık. Salgından önce de dışa bağlı sistemin ithalat yapması rezervleri eritmiş, enflasyonu ufak ufak yukarı çekiyordu. Salgınla beraber artan emtia fiyatları, tedarik zincirindeki kesintiler, üretim aktivitelerindeki düşüşler üretici fiyatlarındaki artışı %100'e getirdi. Bunun üstüne gelen savaş, tarımda ve enerjide Rusya'ya göbekten bağlı Türk ekonomisindeki maliyetleri 2022 bahar aylarında tavana fırlatacak. O zaman enflasyonun Nebati'nin dediği gibi baharda zirve yapıp gerilemesini beklemek tam bir hayal. Petrol ve buğday fiyatları Türkiye'de enflasyonu bırakın AKP'nin verimsiz, düşük teknolojili dışa bağlı üretimini, sırf dış emtiaya bağlı olarak artacağını çok net gösteriyor. O zaman dolar, TL'yi nereye kadar tutacağız? Daha doğru soru şu, kur korumalı, KKM ürünle hazine garantisi vererek nereye kadar gideriz? Mart sonu KKM vadesi dolduğu zaman vatandaş, enflasyonun hala artmaya devam ettiğini gördüğünde TL'de kalır mı? Kalmayacak ve dolara geçmek isteyecek. İşte o noktada bu geçişi engellemek için tekrar faiz verilecek. Bu ister yeni çıkartılacak bir süper bono ya da KKM'nin devam etmesi olabilir ama her durumda yük yine hazineye binecek. Karşımıza sorun olarak şu başlıklar çıkıyor. KKM ile para arzını artıyorsunuz. Yani hem dışarıdan hem içeriden para çekerek aslında parasal tabanı büyütüyorsunuz. Bunun enflasyonu körüklemesi doğal. KKM ya da yuvama gelen para ile dolara basıyorsunuz. Ancak yuvama gelen dövizin oldukça az olduğu söyleniyor. O zaman kura basacak ek kurşunları nereden bulacaksınız? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa ülkeleri belirli Rus bankaların uluslararası ödemeler ağı SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. Bu durum Rusya ile finansal ilişkileri zorlayabilir. Ancak bize tesiri an itibariyle sınırlı. Unutmamamız gereken bir konuda Fed'in Mart ayında faiz artırım serisine başlayacak olması. Bu dalga nasıl tutulacak? Turizm gelirlerinin yaz aylarında istenilen düzeyde olmayacağı artık çok net. Demeler, dengesi Ocak ayında 10 milyar dolar açık verdiğine göre bu boşluk turizm desteği olmadan nasıl dolacak? AKP'nin muhteşem kur korumalı mevduat ürünü sırtını dayamış hazineye, siz dolar almayın lirada kalın, kur artarsa Türk hazinesi garibandan zamlarla, vergilerle parayı alır size öder diyor. Bu sistem geçici olarak kuru tutmaya muvaffak oldu. Ancak dedik ki, Amerikan Merkez Bankası Fed bastığı 9 trilyon doları geri çekmeye başlarsa işler karışır. Dolar kıtlaşır ve kuru tutmak mümkün olmaz. Ama bir ay önce ne diyorlardı? Yaza Fed bu işlemi yaparken bize Rus turist gelir, 35-40 milyar dolar alırız onlardan, Allah bereket versin der, yola devam ederiz. İşte bu hesap şimdi şaştı. Ruslar Ukrayna'yı istilaya başlayınca turizm gelirleri oldukça tehlikeye girdi. Bunun nedeni Putin'in kızıp Türkiye'ye turist göndermeme gibi bir karar alma ihtimali değil. İşgal hareketi ile Rusya yaptırımlara uğrayacak ve ekonomisi küçülecek. Rus halkının alım gücü düşecek.
2022 yazında Rusların operasyon sürecinde %10'dan fazla değer kaybetmiş ruble ile satın alma güçlerinin doruğunda olacağını sanırım kimse söyleyemez. Türkçesi, Rusların tatile çıkma dermanı kalmayacak. Türkiye bütün bu işlerde Ukrayna'dan sonra en fazla zarar görecek ülke olacak. Neden derseniz, maddeler halinde size arz edeyim. Kur Türkiye'de yukarı gittikçe hazine üzerinde taşınması imkansız hale gelecek yükler oluşacak. Şöyle ki, KKM stok 452 milyar Türk lirası, ortalama kur 13,18 ise, 14 kurda 10,12 milyar Türk lirası, 14,50 kurda 27 milyar 3 Türk lirası aylık fatura olarak karşımıza çıkacak. Petrol ve doğal gaz fiyatları yukarı gidiyor. Petrol 100 doları aştı. Doğal gaz 4,9 dolara vurdu. Bu durum Türkiye'de çözüm aranan enerji faturalarının maliyetini artıracak. Türkiye'de enflasyon %100'ü geçecek. Halkın sefaleti artacak. An itibariyle TÜİK resmi rakam üfe 93'tür. Gerçek tüfe ise bunun 2-3 puan üstüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomi modeli Enervi'den sonra Türkiye'yi tarımda da Rusya'ya bağladı. Konya ve Harran ovaları buğday yerine konutla doldu. Doğal sonuç olarak Rusların tahılda bir numaralı müşterisi olduk. Savaşın bir haftada bittiğini kabul etsek bile Ruslar yaptırımlara muhatap olacakları için eski fiyatlardan buğday bulmak mümkün olmayacak. An itibariyle yükselen buğday fiyatları bu dediğimizi doğrulamaktadır. 10 gün önce 785 dolar olan buğday Perşembe günü 934 dolara vurmuştu. Bu fiyatlarla ekmek fiyatının zamlanacağını, zammı geçtim, buğday akışının kesilmemesi için Allah'a dua etmek gerektiğinin altını çizerim. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'daki işlerinin de sekteye uğrayacağını unutmayalım. Müteahhitlik hizmetleri, beyaz eşya, gıdacı içecek olmak üzere onlarca sektörde faaliyet ve milyarlarca dolarlık işin akıbeti meçhule gidecek. İhracatımız ve para ilişkilerimizde uluslararası camianın Rusya'ya getireceği yaptırımlar nedeniyle oldukça sıkıntılı bir hal alacak. Sonuç olarak Adalet ve Kalkınma Partisi salgından sonra şimdi de Ukrayna krizine hazırlıksız yakalandı. 10 yıl boyunca dışa bağlı sistemi kurtarmak, milli üretim yapmak yerine tarımda bile ülkeyi kuzeye bağladı. Şimdi kasasında 60 milyar dolar, 171 milyar dolar kısa vadeli borcu, %100 enflasyonu, %25 işsizliği ile kuzeyden gelen Rus fırtınasına şişme ve delik bir botla, ellerinde küreklerle giren Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi bakalım doları ne kadar tutabilecek? Elimizden geldiği kadar sizlerle kaliteli videolarımızı paylaşıyoruz. İzlediğiniz bu videonun ve kanalımızdaki diğer videoların size bir faydası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımla.